Bugün sana Chiron-Boğa transitini anlatacağım. Zaman zaman hiç böyle midene yumruk yemiş gibi hissettiğin o anlamsız değersizlik duygusuyla baş başa kaldığın oluyor mu? Bedenin alarm verirken zihnin sürekli ben yeterli değilim, eksiğim diye bağırdığı anları çok iyi bilirim. Bazılarınız düşünüyor ki benim düzenli bir hayatım var, çabalıyorum, etrafımda insanlar var ama neden hala içimde bu koca bir boşluk var? Neden bir türlü tam ve güvende hissedemiyorum? Evet, sorunun sende olduğunu, bir şeylerin eksik yaptığını sanıyorsun. Ama uzun yılların verdiği tecrübeyle sana şunu söyleyeyim. O hissettiğin, yutkunamadığın o boşluk duygusu, o değersizlik hissi aslında senin suçun değil. O haritandaki bir gölge arketip. Yani haritandaki çok önemli bir değer duygusuyla ilgili alan. Ve bunların özellikle Chiron'un retroda oluşu atalardan gelen bir yaranın bir manada senin hayatına yansımasını gösteriyor. Ve biz buna astrolojide Chiron yarası diyoruz. Yani terzinin kendi söküğünü dikemediği alandır. Bir insanın yarası olur. Chiron boğadaysa bu değersizlik duygusudur. Çünkü değerle ilgili alıp veremediği bir durum vardır o kişinin hayatında. Ve sen o alanda kendini değerli hissetmeye çalıştıkça ne kadar çabalarsan çabala patinaj çekeceksindir. Çünkü o yarayı tamir ederken aslında o yarayla ilgili uzmanlaşırsın. Öyle bir uzmanlaşırsın ki artık o değer duygusuyla ilgili başkalarına fayda sağlar hale gelirsin. O yüzden de bazı insanlar kendi hayatlarında bir durumu çözemezken başkalarının hayatlarına o alanda fayda sağlayabilir. Örnek veriyorum, senin parayla ilgili sorunların vardır. Ama sen yatırımcıları öyle bir yönlendirirsin ki adamlara çok iyi para kazandırırsın. Başkalarına kazandırdığın parayı kendin kazanamazsın. Çünkü Chiron'un 8. evdedir. Ya da senin Chiron 7. evindedir ve bir türlü evlilikte partnerinden değer alamazsın. Ve bu alanda kendini öyle bir geliştirirsin ki artık insanlara evlilikle ilgili konularda tavsiye verir hale gelirsin, uzmanlaşırsın. İşte doğum haritandaki o anahtar simgesi olan Chiron'un böyle bir etkisi vardır. Ve bakın, dikkat edin, anahtar. Anahtar ne yapıyor? Önemli bir kapıyı açıyor. İşte bu Chiron'un bu engin özelliklerinden bugün size biraz detaylıca bahsedeceğim. Ve en çok kimler etkilenecek, bu videoda onu anlatacağım. Biliyorsun, astroloji deyince bir sürü mitolojik hikaye geliyor. Bunlarda da asıla bakılmaz, fasıla bakılır. Aynı bizim tasavvufta uçan kaçan evliya hikayeleri vardır ya. Onların da aslında anlatılmak istenene bakılır. Yani onların gerçekten uçup kaçtığına bakılmaz. Mitoloji de böyledir arkadaşlar. Orada bir hikaye vardır ve o hikayede anlatılmak istenen bir ana fikir olur genellikle. İşte Chiron'un bu mitolojik hikayesinde de mevzu annesi. Annesi Pilra diye bir bayan ve hissettiği devasa bir utanç duygusu var. Ve bu utanç duygusu yüzünden ıhlamur ağacına dönüşüyor. Bunu merak edenler Google'dan açıp dinleyebilir ya da Google'dan açıp okuyabilir. Şimdi asıl soru, bu mitolojik hikayeden ziyade bu ıhlamur ağacına niye dönüşüyor? En önemli şeylerden bir tanesi. Burada düşünmen gereken en önemli konu, ıhlamur neye iyi geliyor? Bak, bu çok önemli. Ihlamur neye iyi geliyor? Mide kramplarına, sindirim sorunlarına, sinir sistemindeki o yatışmayan kaygıya iyi gelen bir bitki simyada. İşte bir insanda utanç, değersizlik duygusu insanı da tam bu noktada karnından, midesinden vurur. Hani sakral çakra falan da diyorlar ya, biliyorsunuz çakralar, eskiden hormonları adını bilmezken onlara çakralar demişler falan ama bunların bazıları keşfediliyor, bazıları yeni keşfediliyor falan, biliyorsunuz. İşte insanın da bu mide bölgesinde bir durum vardır. O yüzden zaten başında ne dedim? Hani o midene yumruk yemiş gibi hissetmek. Evet, böyle bir histir. O utancı ve eksiklik hissini örtmek için eşyaları, parayı, hatta bazen bize zarar veren insanları bile hayatımızda istifleriz. Çünkü onların
size olan davranışlarının bir gün değişeceği sanısı içerisindeyizdir. Evet, sanısı içerisindeyiz diyoruz. Çünkü onların size o şekilde davranmasının ana sebebi onlar değil, sizsiniz. Bunları daha da detaylıca açacağız şimdi. Bugün Chiron'un boğa transitindeki içimizdeki o değersizlik hissini nasıl tetikliyor ve bedensel kaygıyı kırıp kendi öz değerimizi nasıl inşa edeceğiz meselesini konuşacağız. Şimdi senin telefon rehberinde yüzlerce kişi varken sırf o değersizlik hissi yüzünden en dibe vurduğunda arayacak tek bir kişi bile bulamadığında her şeyi tek başına sırtladığında o gece hissettiklerini şöyle bir hatırla bak. İşte bu videoda o geceyi bitiriyoruz. Chiron Boğa burcuna geçiyor. Bu yaranın zihninden çıkıp doğrudan bedenine, maddiyata ve öz değerine inmesi demek. Evet, çünkü boğa değerler demek. Boğa maddiyat demek. Boğa kişinin kendisini madden değerli hissettiği bir burçtur, arketiptir, bir hissiyattır. Ve biliyorsun dünyanın burcu boğadır. Şimdi haritanı açabilirsin ve haritanda Chiron'un Boğa burcunda hangi evde olduğuna bir bak. Anahtar işareti olacak. Sırayla gidelim. Chiron birinci evdeyse ne oluyor? Yaran doğrudan bedeninle ve dış görünüşünle ilgilidir ve bununla ilgili sürekli olarak bir yetersizlik duygusu hissi vardır. Yani kendini fiziksel olarak yetersiz hissedersin. Bedenini sürekli olarak eleştirirsin. Şuramda şu var, buramda bu var. Senden çirkinleri bile senden güzel bulabilirsin. Oradaki şifa dışarıdan onay beklemeyi bıraktığında oluşmaya başlayacak. Çünkü aynaya baktığındaki aynadaki çıplak gerçekliğini kabul etmen gerekiyor. İkinci eve geldik. Evet, burası çok önemli. Parayla ilgili konular. Burada o parayla ilgili konu aslında senin öz değer ve finansal istifçilik alanın. Yani bir manada para biriktirme, kendinin bir değer üretme ile ilgili parayla ilgili konularının olduğu alan. Ve Chiron ikinci evde olduğunda genellikle parasız kalma korkusuyla elindekileri böyle sımsıkı tutarsın. Ve bu sımsıkılık beraberinde cimrilik, pintilik ya da değerini banka hesabınla ölçer hale gelebilirsin. Bu da oradaki Chiron'u gölge çalıştırmak anlamına geliyor. Oradaki bütün mesele yani şifa öz değerini parayla veya malla mülkle satın alamayacağını anlaman gerekiyor. Buradan geçiyor. Üçüncü evde ise Chiron'un kendi fikirlerini, kendi sesini duyulmaya değer olmadığını düşünürsün. Yani şifa o iletişimdeki utangaçlığını kırıp kendi bilgine, kendi zihnine güvenmekten geliyor. Ve o alanda hep kendini eksik hissedersin. Doğru mu konuştum, doğru mu düşündüm, doğru evrakımı imzaladım filan gibi hep o alanda bir eksiklik duygusu vardır. Dördüncü eve geldiğimizde Chiron'da aileden ve köklerden alamadığın o duygusal güvenliği ararsın. Yani hiçbir yerde tam anlamıyla kendini evinde hissedemezsin. Mesela anne babandan değer almaya çalışırsın. Onların gözlerine girmeye çalışırsın. Kardeşin vardır. Ona çok yatırım yaparlar. Ona çok değer verirler. Ama sen onlara milyar dolar versen bir türlü yaranamazsın. Senin zaten görevin de zaten vermen gerekiyordu derler. O yüzden bu noktada Chiron'u dördüncü evde boğada olan birisinin kendi ailesine para ve maddi katkılar yapıp yaranacağını zannetmesi tam anlamıyla bir illüzyondur. Buradaki şifa noktan gerçek yuvanı dışarıda değil, duygusal olarak kendi içinde inşa etmektir. Yani aileden onay alma arzunu, onlardan değer görme arzunu bir kenara bırakman gerekiyor. Bir manada sütten kesilmelisin. Onların desteği olmadan da hayatta ve ayakta kalmayı bilmeli ve öğrenmelisin. Ve en önemlisi de hissetmelisin. Chiron 5. evde ise burada da ne oluyor? Aşk oluyor, sahne oluyor, yaratıcılık, sanatla ilgili alanlar oluyor. Bunları ortaya koymaktan utanırsın.
Sahneye çıkmak, kendini ifade etmekten korkarsın. Ben ne diyeceğim, o sahne korkusu vesaire gibi bir takım korkular olur. Yine oradaki bütün şifa meselesi içindeki o yaralı çocuğu saklamak yerine onunla şartsızca barışmak ve onu sevmektir. Yine bazılarınızda beşinci ev çocuk olarak çalışacaktır ve çocuklarından değer görmeye çalıştıkça onlardan bir türlü o arzu ettiği sevgiyi, saygıyı, değeri göremeyeceklerdir. Tabii ne dedim? Bu enerjiyi sen üretiyorsun. Şimdi bunlar bilinç dışı enerji olarak çalıştığı için bunları doğrudan ben buradaki hissimi, düşüncemi değiştireyim deyip de değiştiremezsin. Videonun sonunda birçok şeyi anlatacağım. Altıncı evde ise Chiron'un burada da çalışmak sürekli bir yetersizlik. Yani çok çalışıyorsun ama tükeniyorsun. Tükenene kadar çalışıyorsun. Başkalarına hizmet ederek gerekli onayı almaya çalışıyorsun. Ama ne oluyor? O kadar çalışmana rağmen 10 liralık çalışıyorsun, 5 lira veriyorlar. Ya da o alandaki o mükemmeliyetçilik, her şey kusursuz olsun düşüncesi orada seni o detayların içinde işkolik haline getirebiliyor. Ve ne yaparsan yap yanında çalıştığın patrona yaranamıyorsun. Buradaki en önemli noktada yani şifa noktası kendi sağlığına, bedenine ve sınırlarına saygı duymaktır. Yani iş saatinde iş, ev saatinde ev diyeceksin. Bu işin sonu yok diyeceksin. Ve altıncı ev biliyorsun hani sağlıkla da ilgili olduğu için yani oram buram eksik işte şuramda şu varmış hemen bir doktora gideyim falan. Öyle hastalık hastası olmamaya da çalışman lazım. Geldik yedinci eve, evlilik evine. Chiron yedinci evde ise kendini hep partnerinin onayıyla değerli hissedersin. Yani o beni onaylayacak, geri bildirim yapacak. İyi de kardeşim senin eşin, senin partnerin belki seni onaylayabilecek kapasitede bile olmayabilir. Ama sen hep onunla ilgili bir beklenti içerisindesindir ve bu seni ne yapar? Değersiz yapar. Ya da işte eşinin mal varlığı yüksektir. Maddi olarak sana katkı yapacağını zannedersin. Çok beklersin, yapmayacak. İşte bu tip bilinç dışı enerjilerle ne oluyorsunuz? Bunları hayatınıza çekiyorsun. Yine aynı şekilde orada terk edilmemek için kendi sınırlarını çizemezsin. Alttan ala 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 sen de artık ben kalmaz. Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirinde bir deyimi var biliyorsun. Bende artık sana yetecek kadar ben kalmadı diyor şiirinde. İşte o yedinci evdeki Chiron adamı böyle tüketir. Burada yapman gereken en önemli şifa hamlesi de ilişkide karşı taraf olmadan tek başına da tam ve değerli olduğunu bilmen ve öğrenmen gerekiyor. Bunu sürekli denersin, düşünürsün ama içeride o hala çalışmaya devam eder. Ama o çalışmaya devam etse de bu ne zaman kesilecektir? Chiron döngüsünde. Yani özellikle Chiron'u boğada olanlar natal haritasında bu natal döngüde tamamlandığı zaman o transit orada artık diyeceksin ki ben kendimi yıllarca boşuna heba etmişim. Tabii bunun başka formülleri de var. Biz danışmanlıklarda açıkladığımız. Direkt böyle bypass edebiliyorsunuz. Ama bu videoda o yok. Evet, devam edelim. Chiron 8. evde. Bak burası da çok önemli. Burada cinsellik ya da ortak kaynaklar bunlar bir güç kontrol savaşına dönüşebilir. Şimdi burada iki boyut var. Cinsellikle ilgili bir yetersizlik duygusu yaratabilir kişide ya da cinsel değerlilik duygusu ile ilgili problemler yaratabilir. Bir de 8. ev başkalarının parası, yatırımcıların parasıyla ilgili bir alan olduğu için ne olacak burada? Kredi ile ilgili işlemler yaparken o krediler ve borçlar sende kronik bir problem hale gelebilir. O yüzden Chiron'un 8. evdeyse başkalarının paralarını yönetirsin ama kendin züğürt kalabilirsin ve yine burada kesinlikle kefil olmamak lazım. Yine kredi çekerken çok 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 dikkatli hareket etmek lazım. Burada 8. ev zaten krizli bir alan olduğu için bilinçaltıyla ve sizin
travmatik bir takım duygularınızın da alanı olduğu için başkalarına bağımlı olmaktan ölesiye korkarsın mesela. Böyle bir etki yapar. Burada da oradaki Chiron ne yapacak? Seni korkularınla yüzleştirecek, akışa teslim olmayı öğretecek. O yüzden 8. evdeki Chiron için biraz daha dikkat etmek lazımdır. Chiron 9. evdeyse ne olur? Şimdi 9. evin genel olarak konusu inançlarla alakalı konular. Dolayısıyla da 9. evde bu inançlar meselesi çok önemlidir. Çünkü kişide hayal kırıklığı yaratabilir. Yani bir şeye inanırsın, o inandığın nokta aslında seni geliştirir ama bir müddet sonra o inancın aslında hayatına bir fayda sağlamadığını fark edersin. Yine Chiron 9. evde bir üniversite hayatı okumak istersin, akademisyen olmak istersin. Fakat şartlar öyle bir gelişir ki bir türlü o üniversiteye gidemezsin, o üniversiteyi okuyacak para bulamazsın, o yurt dışına gidecek parayı bulamazsın. Yurt dışına gitmek, üniversite okumak gibi bir durum içinde uhde olarak kalır. Ne yaparsın bu durumda? Ben okuyamadım, bari çocuklarım okusun da diyebilirsin. Ama oradaki o Chiron sende o uhdeyi oluşturur. Eğer diyelim ki Chiron var orada, üniversite okusam bile bu sefer de istediğim bölümü okuyamadım gibi bir enerji hayatın boyunca 50-55 yaşlarına kadar seni takip edecektir. Buradaki en önemli nokta sadece bir üniversite okumak değil. Kişinin kendi hayat felsefesini bulması gerekiyor. Kişi burada yani 9. evde kendi hayat felsefesini bulmakta zorlanıyor. Bir de 9. ev başında dedik ya inançlarla ilgili. Orada katı dogmalar vardır. Yani dogma dediğimiz sorgulanamayan bilgiler vardır. Sorgulanamayan bilgilerde saplanmadan yeni deneyimlere ve evrensel bir bakış açısı yakalaması lazımdır kişinin. İnançsal noktalarda 9. evdeki bir Chiron bu tarz sorgulamaların önünü açmayı kapatabilir. Çünkü ben bunları sorguladığımda dinden çıkarım, Allah beni cehenneme atar falan gibi böyle bir korkulara kapılabilir. Yani Allah bilmiyor mu senin kalbini? İşte bu noktada da o Chiron'la olan ilişkiye dikkat etmek lazımdır. Chiron 10. evdeyse ne olur? 10. ev senin kariyerinle, ünvanınla ve prestijinle ilgili bir alandır. Burada statünle var olmaya çalışırsın ve başarısızlık senin için kabullenilemez bir durumdadır. Burada da dikkat etmen gereken nokta insanlar seni bir böyle prestij pompalamasıyla işte yok efendim sen doktorsun, sen banka müdürüsün, sen falancısın, Allah Allah iş adamısın, iş kadınısın falan filan. Hani sana toplumun verdiği bir şey vardır, maske vardır. Burada prestij tuzağına yakalanmadan onların senin neyle andığı değil, önemli olan senin kendi varlığını, kendi saygınlığını kendin bilmen gerektiğini öğrenmen gerekiyor. 11. evdeki Chiron'a geldik şimdi. Burada 11. ev neydi? Sosyal çevre, arkadaş grupları ve hep dışlanmış aykırı hissetme durumu devreye giriyor. Ve o arkadaş grubunda ne oluyor? Sahte maskeler takmadan en özgün halinle var olabildiğinde oradaki problemi aşıyorsun. Yoksa arkadaşlara uyum sağlamaya çalışıyorsun ama onların hayata bakış açıları sana çok böyle banal gelebilir ya da ilgi alanına girmeyebilir. Merak duygunu uyandırmayabilir. Ben de onlara uyum sağlayayım diye orada ne yapıyorsun? Boşa vakit harcıyorsun. Kardeşim sen işkembe çorbasını seviyorsan ben de tarhana çorbasını seviyorum diyebilmelisin. Yani bu aklıma günümüzde son dönemlerde bir makarna hikayesi var. Onu aklıma getirdi. Özellikle bu yeni nesil Z kuşağında restorana gidip makarna söyleme muhabbeti var. Makarna yenince daha kültürlü olunuyormuş gibi böyle bir sosyete ve entelektüel algı yaratılmaya çalışıyor karlılık odaklarınca. Yani makarna yersen tabii ki adam daha fazla kar edecek. Bunu mesela empoze ediyorlar. Adam mesela makarna yemeyecekse bile ben makarna yiyeceğim diyebiliyor yani. Git evinde yap makarnanı. İşte bu oradaki toplumsal maske kendini eksik hissetme, kendini orada karşı tarafa adapte etmeye çalışmak
çalışmaktan kaynaklı kendine verdiğin zarardan başka bir şey değil. Şimdi sen de beni izlerken ya hocam ben de gidiyorum orada makarna söylüyorum falan deme. Yani makarna yani bildiğiniz konu. Çünkü geçen arkadaşım bir tanesine dedim ya işte makarnayı adam kendi yapıyor. Şöyle sosluyor böyle sosluyor. Arkadaşım evinde de yaparsın. Yani insan restorana gittiğinde ne yapıyor? Biraz da mesela böyle evde yapmanın zor olan yemekler var. Ne bileyim evinde her gün kelle paça çorbası yapamazsın. Evinde her gün işkembe çorbası yapamazsın. Evinde her zaman ızgara kebap yapamazsın. Ama makarnayı hemen pişirebilirsin. Presto sos katabilirsin. Kendin soslar yapabilirsin. Demek istediğim oradaki mesele yemek değil. Oradaki kişinin topluma adapte olmaya çalışıp sahte maskeyle kendi benliğini yok sayması. Yani burada benim anlatmak istediğim nokta makarna değil yani bu kısmı. Ve Chiron 12. evdeyse bak bu çok önemli işte. Çünkü 12. ev sizin bilinç dışı alanınız ve orada bir gezegen girdiğinde asteroid de girse ne oluyor? Ciddi anlamda irade dışı kalıyor. Ve kendi bilinç dışınız, bilinç altınız orada gömülmüş gizli bir kurban psikolojisi yaşar kişi. Ve başkalarının dertlerini taşırken kendini unutursun. Yani bir başkasının canı yanıyor ya sanki onun canı yanmıyor da senin canın yanıyor. Hatta ona bakarsın onunla empati kurduğunu zannedersin. Acısını içinde öyle bir hissedersin ki kahrolursun. İşte o Chiron 12. evdeyken böyle çalışıyor. Ve burada düşeceğin en büyük tuzak aslında o senin empati kurduğunu zannettiğin kişi o kadar acı çekmiyor. Ama sen o kişiden daha fazla acı çekersin. İşte burada yapman gereken nokta yalnızlıktan kaçmak yerine inzivaya çekilip kendi ruhsal korkularınla yüzleşmen gerekir. Ve o ruhsal korkularla yüzleşmek bazen kolay olmaz. Profesyonel yardım gerektirebilir. Ama bazılarınız bu yüzleşmeden kaçmaya çalışacak. Onu da biliyorum. Çünkü Chiron orada gerçekten çok ciddi anlamda etkiliyor. O yüzleşmeden kaçarsan ne olur biliyor musun? O yüzleşmeden kaçarsan o değersizlik hissi toksik ilişkilerde ve bitmeyen bedensel kaygılarda seni tüketmeye başlar. Çok güzel, çok yakışıklı bir insan bile olsan ne yaparsın? Sürekli oram eksik, buram eksik. İçimdeki yara tetikleniyor. Kendimi kötü hissediyorum. Sürekli bir depresif durumlar. Ve bu gerçekten insanı aşağı doğru çeker. Peki ne yapmak lazım? Cesur olmak gerekiyor. Cesaret edip o yaraya bakarsan, o yarayı gözlemlersen hayatının en sarsılmaz özgüvenini inşa edebilirsin. Şimdi ben bu Chiron Boğa'yı niye anlattım? Çünkü Chiron Boğa'ya geçtiğinde senin haritanla bir döngü yapacak ve o haritandaki Chiron'la buluşması artık o alanda belli başlı şifalanmayı sağlayacaksın anlamına geliyor. Önceden kafaya taktığın o değersizlik duygularını çöpe atacaksın anlamına geliyor. Peki herkes yapabilecek mi? Büyük çoğunluğu yapacak. Çünkü orada bir idrak yaşayacak. Yılların verdiği bir şeyle. Peki bunun başka yolları var mı? Var. Ama onlar doğum haritanızdaki ince ayarlarda gizli. Bugün buradasın ve benim sana bu konuyu anlatmam tesadüf değil. Bir şeylerin değişmesi gerektiğini hissediyorsun ve bu his gerçekten doğru. Sen bu değersizlik döngüsünü anlamak için buradasın ve ben de tam olarak sana bunu anlatmak için buradayım. Ve bunu size anlattığım bu bilgileri kendi hayatınızda gözlemlerseniz, farkındalığınız artarsa bunu hep birlikte aşabiliriz arkadaşlar. Farkındalığın artarsa bu Chiron'un yarasını hayatında bir nebze de olsa azaltırsın. Ve bunu birlikte videolarımı izleyerek, kendini geliştirerek yapabilirsin. Bu değişimi ciddiye alıyorsan bu videoyu beğen, kanalıma abone ol ve yorumlarda buluşalım. Çünkü yorumlarda da bu konularla ilgili sohbetlere devam ediyoruz. Bunun haricinde haritandaki bu derin psikolojik dinamikleri anlamak ve dönüştürmek istersen, bu konuda da astrolojik danışmanlık almak istersen açıklamalar bölümündeki WhatsApp hattımızdan ve astroarif.com'dan danışmanlıklarımızla ilgili bilgi alabilirsin. Videomu beğendiğiniz, paylaştığınız ve hype'ladığınız için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde sizlere daha güzel, daha geniş bilgiler vermek üzere. Şimdilik hoşça kalın.